Bugün dünya üzerindeki en güçlü, en dönüştürücü, en yakıcı ve en keyif verici duygu üzerine konuşacağız. Bu öylesine bir duygu ki kalbinize düştüğü andan itibaren bu dünyada size yaptıramayacağı hiçbir şey yok ve koskoca evren neredeyse onun üzerine kurulu. Konumuz elbette ki aşk. İyi seyirler. Söz konusu aşk olunca sohbette elbette ki samimi olmalı. Aşk konusu bilimsel verilerle açıklanabilecek bir konu değil. Daha doğrusu aşk açıklanabilecek bir konu değil. Ancak dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. İçimden geldiği gibi ve tamamen akışta yapacağım bunu. Şimdi aşkı önce bir tanımlayalım. Aşk neymiş bakalım. 19 Ağustos 2022 yılında bir post paylaşmıştım Instagram sayfamda. Orada aşkı şöyle tanımlıyor. Aşk bir kişiye karşı derin, şefkatli, güçlü bir sevgi duygusu, yoğun bir duygusal bağlılık. Aşkın tanımı bu. Şimdi aşk çok derin bir kavram. Bazen hissettiğimiz şeyleri aşk zannedebiliyoruz, hissettiğimiz duyguları. Ancak aşk bütün duyguların babası, bütün duyguları içinde barındıran bir havuz gibi düşünün bunu. Ve dediğim gibi dünya üzerindeki en etkili, en güçlü, en dönüştürücü güç. Bu duygular neler içinde barındırdığı duygular? İşte kıskançlık, sevgi, korku, dünya üzerindeki belirli duygular. Bunları düşünün ve bütün bunların aslında bütün bunları içinde barındıran bir duygu düşünün. Yani korkunç bir gücü var, korkunç bir etkisi var insan üzerinde. Hakkında destanlar yazılabilir. Sanatçılara besteler yaptıran, İşte ressamlara o güzel resimleri çizdiren, o derin anlamlı resimleri çizdiren, yazarlara o sayfa sayfa tuğla gibi kitapları yazdıran itkinin arkasında aşk var. Ve bence o insanlara bu yaratıcılığı sağlayan duygu aşk. Aşk olmasa o eserlerin bence hiçbiri çıkamazdı. Dünya üzerinde bu kadar etkili, sanata bu kadar katkılı, özellikle insan dönüşümüne ve insan gelişimine bu kadar katkılı başka ne olabilir? Düşünün. Yalnız burada şöyle bir durum var. Biz yaşadığımız şeyleri, duyguları aşk zannedebiliyoruz bazen. Burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu arada burada anlattığım bütün bu konular aslında bir yerlerden okuyup, bilgi edinip çok donanımlı bir şekilde karşınıza çıkıp anlatmak değil. Aslında hayatın içinde yaşadığım, tecrübe ettiğim, fark ettiğim şeyleri paylaşıyorum sizinle. Ve bundan inanılmaz bir keyif alıyorum. Çünkü beni dinleyip hayatında bir açı bile değişiklik olabiliyorsa bir kişinin bile benim için inanılmaz bir keyif bu. Böyle düşünüyorum, böyle bakıyorum. Şimdi aşk söz konusu olunca bir dururum, bir saygı duruşuna geçerim, bir düşünürüm. Aşk saygıyı hak eden bir şey çünkü. Ağızlarda sakız olabilecek bir şey değil. Ve aşka yapılacak en büyük saygısızlık, hissettiğiniz her duygunun aşk olduğunu düşünmenizdir. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu şöyle bir şey. Hayatımıza iki tip insan girer. Şimdi aşkı neden bulamıyoruz? Gerçek aşkı neden bulamıyoruz? Bunu konuşuyoruz aslında burada. Bu videonun konusu bu. Ana konusu. Sapabiliriz bazen konudan, sıkıntı yok ama bunu fark etmek, bunu keşfetmek kendi içimde
İnanılmaz bir tecrübeydi. Yani bunu sizinle benim paylaşmam lazımdı. Naçizane söylemem lazımdı. Çünkü dediğim gibi bir kişinin bile hayatına dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi hayatımıza iki tip insan girer. Biz bu dünyaya neden geldik? Yolculuğumuz aydan güneşe. Yani o bir takım halletmemiz gereken, kendimizle ilgili onarmamız gereken kısımları onarmak, ruhumuzun tekamülü ve tamamlanmak, mutlu olmak için geldik, değil mi? Şimdi her insana nasip olmaz bu yaşam yolculuğunda. Kimi insanınki yarım kalabilir. Kimi insan bu sınavı veremez. Reenkarnasyon konularına falan girmeyeceğim. İnançtır, reenkarnasyondur, o tür konulara girmeyeceğim elbette ki. Çünkü konu aşk. Başka bir yere saptırmak istemiyorum. Şimdi biz bu yolculukta bir hedefimiz var, belirli bir amacımız var, değil mi? Ruhumuzun tekamül etmesi için çok güçlü bir itkiye ihtiyacımız var. Birçok sınavlar veririz farklı farklı konularda. Zorluklar yaşarız, adaletsizlikler yaşayabiliriz. O olur, bu olur. Hiç önemli değil. Bunlar küçük detaylar. Ama öyle bir şey olur ki hayatımıza birisi girer. Ve biz hayatımıza giren herkesi, her yaşadığımız şeyi aşk zannederiz. Aslında o insan hayatımıza aşk için girmez. O insan bizim için bir öğretmendir. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Sesler geliyor bana doğru. Şöyle biraz daha açıyı şu tarafa alalım. Evet, böyle çok daha iyi oldu sanıyorum. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Ya hayatıma öyle birisi girdi ki asla öğretmen olamaz. Ondan öğretmen olamaz. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama bakın şimdi. Arkadaşlar zaten hayatınıza giren kişi de size bir şeyler öğreteceğini bilerek girmiyor. O bir görevli. O hayatınızda ruhunuzdaki eksik parçaları tamamlamanız için sizi aynalayan bir ayna. Yani gösteren bir ayna. Bir projeksiyon gibi düşünün. Şimdi siz hazırlanıyorsunuz. Diyelim ki bir düğüne gideceksiniz. Saçınızı, makyajınızı işte bakıyorsunuz, yapıyorsunuz. Aynanın karşısında yapabilirsiniz bunları. Diğer türlü kendinizi görmeniz mümkün değil. Yani düşünsenize, bayan arkadaşlar için konuşuyorum şu anda. Hazırlanırken ayna olmadan makyaj yaptığınızı hayal edin. Ya da bir erkek arkadaşımızın bir yere giderken, tıraş olurken örneğin ayna olmadan olduğunu hayal edin. Kendinizi görmeden bir şey yapamazsınız kolay kolay, hazırlanamazsınız. Yapsanız bile illa böyle bir, yani tam olmaz yani. İşte tam bunun gibi düşünüyoruz. Şimdi bir tekamül yolculuğunuz var. Ruhunuzun tamamlanması gereken eksik parçaları var ve bu tamamlanmamışlık zaten size bu hayattaki acıları çektiren şey. Bu ayrı bir konu. Bunu da konuşuruz bir gün. Ama şu an aşk konuşuyoruz. Şimdi bu parçaları eksik olan, şöyle düşünün, bir şey var içinizde huzursuz eden, hayatta sizi mutluluğunuzu engelleyen bir şeyler var. Ama ne olduğunu bilemiyorsunuz. Bunu fark ettiniz, farkındalığını kazandınız. Bu ayrı bir aşama. Bu aşamayı da geçtiniz ancak ne olduğunu bir türlü bulamıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu noktada tıpkı makyaj yapan bir insan gibi, tıpkı saçını başını düzelten bir insan gibi aynaya ihtiyacınız var. Ve bu ayna işte o hayatınıza giren insanlar. Şöyle bir geriye dönüp düşünün. İyi düşünün ama. Hayatınızda bugüne kadar hiç kimse sizi mutlu edemediyse ve ya da sizi mutlu etmeyecek ilişkiler karşınıza çıktıysa hep. Düşünün. Neden? Hep bu insanlar mı hayırsızdı? İnsanlara, cisimlere ve isimlere takılırsanız böyle düşünürsünüz. Ama daha büyük bir pencereden, daha yüksekten, daha büyük bir açıdan büyük resme baktığınız zaman göreceğiniz şey tam olarak şudur. Hiçbir şey karşılıksız değildir.
Suçlu suçsuz muhabbeti değil bu. Hayatınıza giren insan çok kötüydü. Hep aynı modelde. Hep hayırsızlar hayatıma girdi. Hiçbiri beni mutlu edemedi. Ben hep böyle tipleri çekiyorum diyorsanız bu videoyu çok iyi dinleyin. Çünkü bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Bir şey görmeniz gerekiyor ama siz onu göremiyorsunuz. Ve siz görene kadar karşınıza aynı insanlar çıkacak. Konuya dönüyorum. Şimdi bir dönüp düşünün geriye doğru. Hayatınızda hep o giren aynı tiplerin özellikleri nelerdi? Onların en çok neyinden şikayetçiydiniz ve şikayet ettiğiniz halde onları, yani sizi tatmin etmediği halde, sizi mutlu etmediği halde onları niye hayatınızdan çıkaramıyordunuz? Neden bu kadar bağlanmıştınız? Size uygun olmadığını görüyorsunuz kişinin. Etrafınız, çevreniz görüyor, size baskı yapıyor. Siz de görüyorsunuz bunu. Ama bırakamıyorsunuz. Ve onu bıraksanız bile bir başkası geliyor aynı şekilde. Sadece isimler ve cisimler değişiyor ama olaylar hep aynı. Neden? Ahmet de cimriydi. Hem maddi konuda cimriydi. Örnek veriyorum şu anda. Hem de aşkı size sunma konusunda cimriydi. Ahmet gitti, bir şekilde zar zor güç bela hayatınızdan Ahmet'i gönderdiniz ya da Ahmet çekti gitti. Mehmet girdi hayatınıza, o da cimri. Bu da aynı. Evet, size sevgisini sunmuyor. Size kapalı. Maddi olarak da kapalı, manevi olarak da kapalı. Her türlü size kapalı. Sonra o gitti, Tolga geldi. O gitti, işte Tanju geldi falan. Ya da Ayşe, Fatma, her neyse. Neden ya? Neden? Şikayet etmek yerine nedenlerle ilgileneceğiz. Nedenlerle ilgilenmezsek hayatımıza hep aynı tipler gelmeye devam edecek. Siz o dersi görene kadar. Şimdi hayatınıza bugüne kadar girmiş insanları düşünün. Bu videoyu seyrediyorsanız zaten muhtemelen siz de gerçek aşkı bulamayanlardan olabilirsiniz. Ya bu çok yüksek bir ihtimal. Düşünün, hayatınızda bugüne kadar giren insanlarda neyden şikayetçiydiniz en çok? Ortak bir özellikleri var onların, bakın. Dikkat edin, çok şaşıracaksınız. Hayatınıza giren insanları yazın. Altlarına özelliklerini, şikayet ettiğiniz özelliklerini yazın. Ve o özelliklerin ne kadar ortak olduğunu göreceksiniz. Evet, şimdi. Yakaladık mı? Yakaladık. Yakaladık. İyi gidiyoruz. Evet, şimdi neredeyiz? O şikayet ettiğiniz özellikleri yazdınız ya. İşte o özellikler var ya. O özellikler sizin kendinizde düzeltmeniz gereken taraflardır. Siz bunların farkında olmayabilirsiniz. Bunu inkar edebilirsiniz. Bunu kabul etmek istemeyebilirsiniz. İstediğiniz kadar inkar edin. Bilinçaltınızda, bakın, bilinçaltınızda böyle bir gerçek var. Adamların ya da kadınların bir suçu yok. Hayatınıza girenlerin, onlar görevli. Siz de onların hayatında aynı görevi görüyorsunuz. Yani iki kişi bir araya gelsin de güzel bir şeyler yaşasın, bir şeyler paylaşsın diye bir araya getirilmediğinizden emin olabilirsiniz. Bunun bir amacı var, bir sebebi var. Bunu anlatıyorum şu an. Ya beni huzursuz eden bir şey var ruhumda. Mutlu olmamı engelleyen. Hep içimde bir huzursuzluk, mutsuzluk. Evet, işte bu insanlar sana bunu göstermeye çalışıyor farkında olmadan. Bunu ona söyleseniz güler belki, o da farkında değil. Ama dediğim gibi görevli. Fark edeceksiniz. Bakın, o insanlar, yani onları suçlamak, bakın, onları suçlamak, onlar hakkında kötü düşüncelere sahip olmak size ne yaşatmış olursa olsun. Ne yaşatmış olursa olsun, bütün yaşattıklarının bir sebebi var size. Ne yaşatmış olursa olsun, sizi aldatmış olsun, fiziksel şiddet, ki çok fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet konusunda beni tanıyan yakın çevrem bilir, inanılmaz
sert biriyimdir. Yani bu konuda, bu fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet konusunda benim orada işte kırmızı çizgim yani. Onu geçiyorum. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, aldatma, dolandırma, terk etme, ne yaşatmış olursa olsun. Size affedin anlamında söylemiyorum bunu. O ayrı bir konu. Ama bunları yaşatıyor ki size gittikçe zorluyor. Siz görene kadar bir zorluyor, görmüyorsunuz. Biraz daha ileri gidiyor, görmüyorsunuz. Biraz daha ileri gidiyor, fark etmiyorsunuz. Çünkü siz çok başka bir şeye tutundunuz. Siz o insanın hayatınızda olmasıyla ilgileniyorsunuz. O insanın size ne kattığıyla ilgilenmiyorsunuz. Bu sizi ilgilendirmiyor yani. Ama bu anlattığım şeyi fark ettiğiniz zaman aşk hayatınız, garanti ediyorum arkadaşlar, aşk hayatınız değişecek ve siz gerçek aşkı yaşayacaksınız. Ona da geleceğim şimdi. İnsanlara beddua etmek yerine, onların bir hayırsız olduğunu düşünmek yerine, mesela böyle bakabilirsiniz olaya. Biraz böyle bakmayı deneyin. Ve zaten şu konu da ayrı. Yani siz demek ki o insandan şikayet ediyorsanız siz o insanla aynı frekansta olduğunuz için onunla eşleştiniz. O yüzden o karşınıza çıktı, hayatınıza girdi. Suçlu anlamında yine değil. Ama burada şunu düşünün. Ben niye hep aynı tip adamları çekiyorum? Çünkü siz de tam olarak çektiğiniz adamın frekansındasınız. Ya da kadının. Ya. Böyle bir gerçek var arkadaşlar. Şimdi eğer siz bir insanla mutlu değilseniz, bu insanı hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız, kurtulmak istiyorsanız ama bir türlü kurtulamıyorsanız işte size çözümü, anahtarı söylüyorum. Bir şey fark ettirmeye çalışıyor size bu kişi. Kendinle ilgili bak ben sana bunu yaşatıyorum. Benim sana yaşattığım bu şey, benimle ilgili şikayet ettiğin konular sana ait. Sen ister kabul et ister etme, bilinçaltında var bu konu. Bunu çöz. Sen çözmezsen ben sana çözene kadar seni zorlayacağım. Seni terk edeceğim, aklından çıkmayacağım, sen beni unutamayacaksın, hayatını mahvedeceğim, aldatacağım seni. Ben hayatındayken çözemedin mi? Ben seninle mi uğraşacağım ya sürekli? Ben gideceğim. Başka birinin hayatına projeksiyon olmaya gideceğim. Ama ben gittikten sonra sen yine bu olaydan kurtulamayacaksın. Ben gideceğim, öbürü gelecek, o sana çözdürecek. Ben sürekli seninle uğraşamam. Ben şimdi onların dilinden konuşuyorum, ruhundan konuşuyorum size. Düşünüyorsunuz, bu adam bana uygun değil, bu kadın bana uygun değil aslında. Aslında hiç tipim değil. Neden bu kadar takıldım? Çünkü göremiyorsun. Göremiyorsun. Görmen lazım. Çözmen lazım. Eğer bir insan hayatınıza girip sizi mutsuz ediyorsa, siz o insan hakkında şöyle düşünüyorsanız, bakın bir kişinin hayatınıza öğretmen olarak girdiğini, gerçek aşkınız olmadığını, şimdi ikinci perdeye geçeceğim. Gerçek aşkınız kimdir? Onu anlatacağım size. İlk önce öğretmenlerinizi anlatıyorum. Hayatınıza girdiğinde sizi asla hiçbir konuda tatmin etmediğini, hep yarım bıraktığını düşünüyorsanız, bu kişi için şunu düşünüyorsanız, benimle ise mutlu olsun, benimle değilse ölsün, mutsuzluktan sürünsün düşüncesi içerisindeyseniz, bu insan sizi asla hiçbir konuda tatmin etmiyorsa, edemiyorsa, hep bir yarım kalmışlık hissediyorsanız, bu insan sizin aşkınız değil, öğretmeniniz. Yeri gelecek size dersi güzel güzel anlatacak. Yeri gelecek eline sopayı alacak. Metaforik anlamda konuşuyorum. Kafanıza vura vura öğretecek. Bunun kaçarı yok. Neden o öğretmen biliyor musunuz? Ne dedim videonun başında? Hayattaki, bu evrendeki en güçlü dönüştürücü güç, en kuvvetli, en kuvvetlisi aşk duygusu. Ama bu aşk değil işte.
siz yaşadığınız bu şeyi aşk zannediyorsunuz. Evet. Bunların hepsi tecrübeyle sabit arkadaşlar. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ama hiçbir zaman bunu fark ettikten sonra hayatınıza giren hiç kimseye hakkında kötü bir şey düşünemezsiniz. Aksine bu insanlar sizin ruhunuzu geliştirdiği için, bakın çok samimi söylüyorum bunu ya. Bunu çok samimi söylüyorum. Bu samimiyeti inşallah siz hissediyorsunuzdur. Yani çok samimi konuşuyorum. Bırakın beddua etmeyi, bırakın onlar hakkında kötü bir şey istemeyi. Şükredeceksiniz, teşekkür edeceksiniz. Hayatınıza girdikleri için, ama bunun farkında olmanız gerekiyor. Az önce saydığım özelliklerde bir insan hayatınızdaysa ve ondan kurtulamıyorsanız öğrenmeniz gereken kendinizle ilgili şeyi almanız lazım. Cımbızla çekip çıkarmanız lazım. Bu kolay bir süreç değil, biraz zaman alabilir. Bu sizin farkındalığa açıklığınıza göre değişecek bir şeydir aslında. Ara sıra şuraya bakıyorum çünkü cep telefonuyla çektiğim için kameraya bakmaya çalışıyorum. Sizin gözünüzün içine bakarak anlatmaya çalışıyorum. Ama orada da kendimi görüyorum. Nereye bakacağımı şaşırdım. Çünkü normal kamerada böyle bir sıkıntı yok ama cep telefonunda böyle oluyor. Neyse. Gönüller bir olsun. Devam edelim. Çok harika bir konu. Manyak bir konu. Güzel bir cumartesi gününde içimden gelen şahane bir konu. Evet. Şimdi hayatınıza giren insanların hepsini yazın. Hangi yönleri sizi çıldırttı? Hangi yönlerinden şikayetçiydiniz? Hangi yönleri tatmin etmedi sizi? Neresi size uymadı? Hepsini tek tek yazın arkadaşlar. Bu özellikler sizin kendinizle ilgili düzeltmeniz gereken özellikler. Okey, burada okeyiz. Şimdi bunu fark ettikten sonra siz bırakın bu özellikleri. Örnek veriyorum. Şimdi tamamen örnek üzerinden gidelim. Kendini, duygularını size karşı kapatan bir tip giriyor hayatınıza hep. Anlatmıyor, söylemiyor. Hep böyle kendini gizliyor. Cimri, duygu cimrisi. Ya da normal cimrilikten de bahsedebiliriz. Bu örnek üzerinden gidiyorum. Diyelim ki böyle bir kişi giriyor hayatınıza. O zaman siz, o insan size nasıl davranıyorsa siz de kendinize öyle davranıyorsunuz. Siz de kendinize karşı cimri davranıyorsunuz. Kendinize açık olamıyorsunuz. Sizde de vardır bir cimrilik mutlaka. Maddi cimrilik de olabilir, duygusal cimrilik de olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki bana, çoğu kişi şunu diyecek. Hayır canım, ne alakası var ya, ben onun gibi değilim. Farkında değilsin arkadaş. Farkında değilsin. Farkına varman için zaten bu kadar zorluyor seni. İyi düşün. Bilinçaltı konuları bunlar arkadaşlar. Henüz bilincinize çıkmamış olabilir. Ancak çıkana kadar devam edecek bu süreç. Kurtulmak istiyorsanız bunu fark etmekten başka bir şansınız yok maalesef. Maalesef. Keşke olsa. Ya ben artık aşk yaşamak istiyorum, bıktım artık diyorsanız bunu halletmek mecburiyetindesiniz. Zor bir süreç. Çıplak ayakla cehennem ateşinde yürümek gibi bir şey. Okey, tamam. Bakın, fark ettiniz diyelim ki, bu söylediklerimi dikkate aldınız ve düşündünüz. Aha dediğiniz an var ya, aha var ya, o anda bile aşk hayatınızın artık değişmeye başladığını göreceksiniz. Hayatınıza giren insanların değişmeye başladığını göreceksiniz. Size bunu yaşatan, artık sıkıntınız neyse, size sevgisizlik, değersizlik yaşatıyorsa bir insan, siz kendinizi sevmiyorsunuzdur. Sizin tamamlanmak için, bakın, çok daha yavaş ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi siz bir yapbozsunuz. Sizin eksik parçalarınız var. Tamam mı? Siz o eksik parçaları size gösteren insanları hayatınıza çekiyorsunuz. O insanlar size eksiklerinizi gösteriyor ve hayatınızdan çıkıp gidiyor. Bunu konuştuk. Burası okey. Siz o eksik parçaları tamamlamak için uğraştığınızda, kendinizi dönüştürdüğünüzde o
insanların size işaret ettiği şeylere dikkat edip onlar üzerinde çalıştığınızda yapboz tamamlanıyor ya. Tamamlanıyor ya. Şimdi geldik ikinci perdeye. İkinci perdedeyiz. Birinci perde çok önemliydi. Siz bunu bırakın yapboz parçalarını tamamlamak, çalışmak, bunlar zaman alacak şeylerdir falan filan. Bunu bir kenara bırakın. Siz bunu fark ettiğiniz anda bile hayatınıza artık öyle insanların gelmediğini, acı çekmediğinizi göreceksiniz. Ve kurtulmak istediğiniz insandan da kurtulacaksınız. Zaten bir şekilde siz kurtulamasanız da evren çalışacak ve o insanı sizden, yani sizi o insandan soğutacak. Ondan soğuyacaksınız. Öyle bir şey olacak ki hiç ummadığınız bir şok yaşayacaksınız. Bir şey olacak mesela. Aniden soğuyacaksınız. Aşık olduğunuzu düşündüğünüz insandan soğuyacaksınız. Bitecek. Ve diyeceksiniz ki beddua bile etmeyeceksiniz. İyi ki hayatıma girmiş ve bana bunu göstermiş. Bunları fark ettirmiş. Her hayatıma giren insan bana bir şey fark ettirdi diyeceksiniz. Allah razı olsun diyeceksiniz. Bakın çok samimi söylüyorum. Belki şu an inanamıyorsunuz bu söylediklerime. Ya ben onun hakkında böyle bir şey söyleyebileceğimi hiç düşünmüyorum diyor olabilirsiniz. Bu videoyu kaydedin o zaman. Tekrar izleyeceksiniz o zaman ve diyeceksiniz ki evet doğru. Bunu fark ettiniz. Hayatınız yavaş yavaş, şimdi birinci perde buydu, ikinci perdeye geçeceğiz ama arada bir geçiş dönemi var. Tamam, şimdi bu farkındalıktasınız. Bu sefer tam o geçiş döneminde şöyle düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki şimdi ben ne yapacağım? Ben bu işleri nasıl çözeceğim? Kendimle ilgili bu çalışmaları nasıl yapacağım? Evet ya, sorun bendeymiş. Yani sorun derken yanlış anlaşılma olmasın. Suçlu anlamında değil. Ben bu insanların hayatıma neden girdiğini anladım. Ben bu insanı niye unutamadığımı çözdüm. Tamam, okey. Buradayım şimdi. Bununla uğraşırken siz kendinizi dönüştürmekle uğraşırken o tarafı zaten düşünmeyeceksiniz bile. O taraf artık hayatınızdaki görevini tamamladı. Görev tamamlandı ve çıktı. Şimdi başka bir insanın hayatındaki görevine doğru gidiyor. Orada değilsiniz, onu düşünmüyorsunuz artık. Şu an sizin tek düşündüğünüz şey kendinizle ilgili çalışmak. Şimdi bu geçiş süreci ne kadar sürer? Bu size bağlı elbette. Yani illa gidip birinden danışmanlık almak ya da böyle bir sürü paralar dökmenize gerek yok. Bunu yapmayın zaten arkadaşlar. Bu konularda sizi umutlandıran, size çok çok uç şeyler vaat eden insanlarla çalışmamanızı tavsiye ediyorum. Bunu kendiniz yapabilirsiniz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Oturup kendiniz üzerine çalışabilirsiniz. Kimseye böyle para vermenize falan gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi geçiş döneminde düşündüğünüz şey sadece o anda, tabii ki artık farkındalığınız artıyor, algılarınız açılıyor, dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz ve kendinizle uğraşmaya başlıyorsunuz. Kendinizi dönüştürmeye başlıyorsunuz. Orada tabii ara ara test ediliyorsunuz, ara ara yoklanıyorsunuz. Şimdi siz kendinizi dönüştürmeye çalışmakla uğraştığınız için, o tarafı artık serbest bıraktığınız için o taraf sizi ara ara yoklayacak. Ne yapıyor, ne ediyor acaba falan. Anlatabiliyor muyum? Hani ya da bir sınava tabi tutulacaksınız burada. Bu sınavı da geçerseniz arkadaşlar, dik durursanız, kararlı olursanız, çünkü sistem sizi sınayacak. Siz gerçekten kendinize dönüştürmekle mi ilgileniyorsunuz? Bunu fark ettiniz. Yoksa hala aşkta meşkte misiniz? Ya da aşk zannettiğiniz şeyin peşinde misiniz? Bunu sistem sınayacak. Mutlaka sınar yani bir şekilde. Siz kararlı durup bir dakika dur kardeşim. Tamam, ben seni sevdim ya da sevdiğimi zannettim. Ama ben neyin ne olduğunu anladım. Sen bir dur. Ben bir kendi süreçlerimle uğraşıyorum şu anda, meşgulüm. Onları bir çözeyim, ondan sonra bir kafamda bir şeyler oluşur benim mutlaka diyebiliyorsanız, yani bunu yüzüne söylemenize gerek yok kişinin. Kendi kendinize bunu deyip siz artık o topa girmiyorsanız, işte ikinci perde başlıyor arkadaşlar.
Geçiş dönemi biraz sancılı olabilir ama inanın o kadar heyecanlı ki. O kadar heyecanlı ki. Hayatınız değişecek, bakışınız değişecek, her şeye, aşka, insanlara, enerjiniz yükselecek, pozitif düşüneceksiniz. Sıkıntı yaşamayacak mısınız? Elbette ki yaşayacaksınız. Mutlaka yaşayacaksınız sıkıntı. Sıkıntısız bir hayat yok. Hayat iniş çıkışlarla dolu. Bu arada inanılmaz sıcak ve konu inanılmaz hararetli olduğu için, çok çok heyecanlı olduğu için de yanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, arada böyle saçlarımla falan oynuyorum ama biz bizdeyiz burada. Evet. Geçiş dönemi sancılı olabilir dedik. Sıkıntılı olabilir ama inanılmaz keyiflidir. Ve ikinci perdeye geldik. Şimdi siz bunları geçiş döneminde bu eksiklerinizi süreç dediğim gibi size bağlı, bunları tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize bir dakika, bu şu kişi bana değer vermiyordu. Demek ki ben kendime değer vermiyorum. Değersizlik duygusu var demek ki bende. Bunun üzerine çalışıyorsunuz. Öbür kişi size fiziksel bir şiddet uyguluyordu ya da psikolojik bir şiddet uyguluyordu. Bir dakika, demek ki ben kendime fiziksel ya da psikolojik bir şiddet uyguluyorum. Kendime yükleniyorum, kendime eziyet ediyorum. Nerede ediyorum? Bunlara çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çalıştınız. Ve zaten dediğim gibi farkındalık anından itibaren zaten artık o tip insanlar hayatınıza girmeyecek. Hatta şöyle söyleyeyim, hayatınıza hiç kimse girmeyecek. Büyük bir ihtimalle böyle olacak. Hatta siz diyeceksiniz ki, Allah Allah ya. Ya iyi kötü de olsa bir aşk hayatım vardı yani. Yanlış da olsa insanlar giriyordu hayatıma. Ne oldu? Ne oldu da bunlar bir anda kesildi? Bakın, arkadaşlarınızdan kopacaksınız. Sistem sizi bir şekilde koparacak. Sizi yalnız bırakacak. Bir süre yalnız kalacaksınız. Çünkü olması gereken bu. Siz yalnız kalmazsanız kendi üzerinizde çalışamazsınız. Çalışmanız için sistem sizi yalnız bırakacak. Öyle bir şey olacak ki arkadaşınızla kavga edeceksiniz, ayrılacaksınız. Mesela yani bunlar olacak diye değil. Ben ihtimalleri, olasılıkları söylüyorum ve kendi hayatımdan size kesitler sunuyorum. Örnekler veriyorum açık yüreklilikle. Bir şekilde arkadaşlarınızdan ayrılacaksınız. Çünkü artık bakın, kimseyi aşağılamak, küçük düşürmek için asla konuşmuyorum. Sonuçta herkes bir frekanstadır ve herkesin frekansı sürekli yükselir. Çünkü artık sizin o sevgiliyle, o arkadaşla, o ortamda işiniz yok. Sizin frekansınızın yükselmesi lazım. Yani bir yukarı çıkmanız lazım. Biraz ilerlemeniz lazım. Orada kalamazsınız artık. Bunu sizi mecbur bırakır. Birkaç işaret verir, siz anlamazsınız. Devam ederseniz inatla çat diye ayıracak sistem. Sizi biraz yalnız bırakacak. Siz kendi üzerinizde çalışıyorsunuz orada. İşte diyorsunuz ki tamam, ben şunu fark ettim, ben bunu fark ettim. Evet ya, bir dakika ya. Ya da bu insan, hayatınızdaki insan çok konuşuyordu. Kafanızı şişiriyordu. Sürekli size baskı yapıyordu, kıskanıyordu. Böyle artık sıtkınız sıyrılmıştı. Problem buydu belki de. O zaman şunu düşüneceksiniz, yani kafamın içinde demek ki çok konuşan bir ses var. Beynim susmuyor, kafam sürekli konuşuyor. Çünkü size yansıtıyor sizi diyorum. Bakın, sizin içinizdeki düzelmesi gereken ya da düzeltmek değil, evrende hiçbir şey kaybolmaz, dönüşür. Dönüştürmeniz gereken ya da kabullenmeniz gereken gölgelerinizi size yansıttığı için siz onları kabul ettikçe, dönüştürdükçe olayı hallediyorsunuz zaten. Tamam. Kafanızın içinde çok konuşan sesler varsa, kafanızda, beyninizde bir gevezelik varsa, hayatınızda geveze ya da size çok baskı yapan, siz kendinize baskı yapıyorsunuzdur. Bakın, şunu çok iyi ayırt edin. Tekrar ediyorum. Burada kafa karışıklığı olabiliyor. Hayatınıza sizi dönüştürmek için giren ve size uymadığını düşündüğünüz, yani uymayan, sizin gerçek aşkınız olmayan kişiler hayatınıza girdiği zaman bu kişiler size neyi aynalar biliyor musunuz? Sizin o kişiye nasıl davrandığınızı aynalamaz. Sizin kendinize nasıl davrandığınızı aynalar. O kişi size nasıl davranıyorsa siz de kendinize öyle davranıyorsunuzdur. Burada okeyiz değil mi?
Yani burada düzeltmeniz gereken şey sizin insanlara karşı davranışınız, dışarıya davranışınız değil. Sizin kendinize davranışınız. Bakın bu çok önemli. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik. Düzeltme aşamasındayız. Geçiş evresindeyiz. Arkadaşlar, bunları başardığınızda ne olacak biliyor musunuz? Çok özür diliyorum. Bir bardak su içeyim. Bir yudum. Bütün bunları fark edip beni konuşturmuyor. Konuşamıyorum. Bütün bunları fark edip dönüştürmeye başladığınız anda gerçek aşkınızı bulacaksınız. Gerçek aşkınızı. Sizi tamamlayan değil. Tamamlayan değil. Lafımı geri alıyorum. Tamamlayan değil. Arkadaşlar, şimdi siz o geçiş evresinde tamamlandınız zaten. Gölgelerinizi kabul ettiniz, gölgelerinizle barıştınız, kendinizi keşfettiniz ve otantik özünüze, yani öz karakterinize, otantik karakterinize ulaştınız ya da çok yaklaştınız. Artık kendinizi daha huzurlu hissediyorsunuz. O başta ya ben niye yalnız kaldım dediğiniz durumlardaki yalnızlık bile sizi rahatsız etmiyor. Keyif alıyorsunuz. Çünkü yalnızlıktan kim keyif alır? Kendiyle barışık insan keyif alır. Yalnız kalmaktan korkan insan, sürekli yanında birini ya da hayatında birini isteyen insan kendinden kaçtığı için o kişiye sığınıyordur. Siz kendinizle ilgili konuyu halletmeye başladığınız için yalnızlık da sizi rahatsız etmeyecek. Ama tabii ki insan hayatında bir eş ister, aşk ister. Değil mi? Yani kim istemez ki bir şeyler paylaşmak. İşte sağlıklı olan böyle bir durumda yaşanan aşktır. Geldik mi şimdi oraya? Siz kendinizi dönüştürmeye başladınız. Tamamlanıyorsunuz kendi içinizde. O huzuru hissediyorsunuz. Neşeniz, enerjiniz değişti. Dışarıya karşı daha pozitifsiniz. İnsanlar size şöyle diyecek. Sen çok değiştin. Çok değiştim, evet. Ama bu eski aşklarınıza inat olsun ya da ayrıldığınız arkadaşlarınıza inat olsun diye yapılan bir şey değil. Bu içten gelen bir şey. Enerjiniz, auranız değişiyor. İnsanlara davranışlarınız değişiyor. Kendinize davranışınız değişiyor. Daha pozitifsiniz, daha çekicisiniz, daha seksisiniz. Kaçınılmaz bir biçimde. Ve işte siz kendi içinizde tamamlandığınız için, o tamamlanmayı yaşadığınız için karşınıza gerçek aşkınız çıkacak. Ve bu gerçek aşkınızın diğerleriyle hiçbir ilgisi olmayacak. Alakası olmayacak. Hiç tipiniz daha önce, şimdi siz hep o hayatınızda giren yanlış insanları tipiniz zannediyordunuz ya da tipim değil deseniz de hep onlara çekiliyordunuz ya. Daha önce çekildiğiniz o insanlar artık size hitap etmeyecek. Ve öncesinde o insanlara çekilirken aslında doğru insan olan, sizin aslında nasıl diyeyim, çekilmeniz gereken kişilere çekilmeyip çekilmemeniz gereken kişilere çekiliyordunuz ya. İşte daha önceden beğenmediğiniz o düzgün, sizin ruhunuza hitap eden hanımefendi, beyefendi dediğiniz ya da tam böyle yanınıza yakışacak, sizi her konuda destekleyip yükseltecek kişi ilginizi çekmeye başlayacak. Çünkü siz daha önce o sizin ilginizi çekmiyordu. Çünkü sizin öğrenmeniz gereken dersler vardı. Çünkü farklı insanlar bunları size öğretmeliydi. O insan size bunu öğretemezdi. O insan sizin tamamlanmanızı bekledi. Kendinizi onarmanızı bekledi. Gölgelerinizle barışmanızı bekledi. Bu arada o da aynı şeyi yaptı. Hani o çok hazırdı da sizi bekledi anlamında söylemiyorum bunu. O da aynı şeyi yaptı bu arada. İkiniz de birbirinizle en hazır olduğunuz zamanda karşılaştınız. Bunu yaşayanlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Bu anlattığım süreçleri bu şekilde yaşayanlar varsa, ben gerçek aşkımı bulduğumda aslında hiç de önceden o dönemlerde aslında hiç de tipim değildi. Ya da şunu çok duyarsınız. Ya ben hep böyle hayatıma birileri giriyordu benim. Ama biri vardı benimle çok ilgileniyordu. Aslında çok da düzgün birisiydi. Tam da bana göreydi. Ama ben hiç ona çekilmemiştim. Arkadaşlık falan.
Ama sonra bir şey oldu ve ben ona aşık oldum gibi hikayeler duyuyorsanız ya da bu sizin hikayenizse lütfen yazın yorumlara. Neden aşık oldunuz? Niye daha önceden bu kişiye çekinmiyordunuz? Çünkü bu kişi size bunu öğretemezdi. Bu kişi siz tam olduğunuzda, siz otantik kişiliğinize kavuştuğunuzda, özünüze kavuştuğunuzda, o huzuru yakaladığınızda sizin karşınıza çıktığı zaman o kişiyle mutlu olabilirdiniz çünkü. Ve onun zamanı gelmişti. Bu arada bu kişi yeni bir kişi olmayabilir. Hani yeni bir kişi olabilir. Bu süreçlerde karşınıza yeni bir kişi çıkabilir. Onunla tanışabilirsiniz. Ya da daha önceden tanıdığınız ama hiç ilginizi çekmeyen birisi bir anda ilginizi çekmeye başlayabilir. Neden? Böyle oldu. Durduk yere şimdi bu adam niye benim ilgimi çekiyor? Çok düzgün bir adam. Evet. Ama istemiyordum öncesinde. Şimdi ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Gerçek ruh eşinizi buldunuz. Öncekiler, şimdi bu arada ruh eşi, ruh ikizi kavramları hakkında çok, yani o konulara çok girmek istemiyorum ama ruh eşi sadece sizi çok mutlu eden, o işte hayatınızı böyle cennete çeviren kişi değildir ki. Bazen ruh eşi bir arkadaş olabilir, bir anne, baba, aile üyesi ya da sevgili olabilir. Size bir şeyler öğretir yani. Ruh eşi. Bir şekilde sizi tekamül yolculuğunda sizi geliştiren kişidir. Hayatınıza girer ve çıkar. Görevi biter. Yani hayatınızdan çıkan insanlara görevlerinin bittiği gözüyle bakarsanız saygı da duyarsınız arkadaşlar. Düşünsenize, tertemiz bir şekilde yepyeni bir ilişkiye başlıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kişi diğerlerinden çok farklı. Diğerleri gibi beni üzmüyor. Diğerleri gibi aldatmıyor. Artık sizi üzen, aldatan insanlara çekinmeyeceksiniz. Çünkü siz o konuyu hallettiniz kendi içinizde. Daha size öğretecekleri bir şey kalmadı ki. Öğretecek bir şey kalmayan bir insanın sizin hayatınızda ne işi var? Yeri yok. Aklınızın ucuna bile gelmez. Sadece geldiği zaman arada işte şey edersiniz. Allah razı olsun ya. Hayatıma girmişti ama işte bana da bunları kattı dersiniz arkadaşlar. Çok zor geliyor biliyorum size şu an. Çok uç geliyor. Ya ben bunları onun hakkında söyleyemem. Bana çok çektirdi diyor olabilirsiniz. Takıldığınız yerler buralar olmamalı. Buraları geçin. Burada zaman kaybetmeyin. Kendinize çalışın arkadaşlar. İnanılmaz önemli bir konuydu bence. Aşk nedir biliyor musunuz? İşte gerçek aşk karşınıza çıkan, o ikinci perdede karşınıza çıkan, sizi heyecanlandıran, ayaklarınızı yerden kesen, geleceğe umutla bakmanızı sağlayan, sizi üzmeyen, en iyi potansiyelinizi ortaya çıkaran, kendinizin bile hayret edeceği yeteneklerinizin olduğunu fark ettiren, aa böyle bir yeteneğim varmış benim ya. Evet. Ona baktığınız zaman, yani bu konuları halletmeden bu insanla zaten karşılaşsanız bile mutlu olamazsınız. Dediğim gibi zaten bir araya getirirseniz de bir ilişki başlayamaz çünkü sizi çekmez. Ama sizi çekmeye başladığı anda dünyanın en güzel şeyini yaşarsınız birlikte. En güzel şeyini. Aşkı. Onu gördüğünüz anda ruhunuzun gerçek eşi olduğunu anlayacaksınız. Gözlerine baktığınız anda hissedeceksiniz. Tanımanıza gerek yok. Bir fotoğraf bile görseniz, yani hiç tanımadığınız bir kişinin fotoğrafını bile gördüğünüz anda bunu fark edeceksiniz. Kalabalıkların içinde görseniz de o sadece o böyle bir fosforlu ışık gibi parlayacak gözünüze. Sizin gibi birisi olacak. Size benzeyecek. Sizi heyecanlandıracak. Size hayaller kurdurmaya başlayacak. Bir şekilde karşılaştırılacaksınız. Hiç merak etmeyin. Hiç stres yapmayın. İmkansız gibi görünen biri bile
olsa hayatınıza girecek. Garanti veriyorum. İmkansız ötesi bile olsa. İçinizde hep pozitif bir enerji ve inanç olacak çünkü. Ama siz o hayatınıza girmese bile mutlusunuz. Çünkü siz zaten tamamlandınız. Yapbozun o eksik parçaları tamamlandı. Bu kişi de yanına geldi. İşte şimdi çok şahane bir gelin ve damat fotoğrafı düşünün. Harika bir fotoğraf düşünün. Böyle hayalinizdeki, evli bile olsanız fark etmez, eşinizle düşünün bunu. Hayalinizdeki o gelin ve damat fotoğrafını gözünüzün önüne getirin. Harika bir eşleşme. Aşk bu. Ve siz şunu söyleyebiliyorsanız, eğer o insan hakkında şunu söyleyebiliyorsanız, ben hayatında olmasam da, olamasam da çok mutlu olmasını istiyorum diyecek noktaya geldiyseniz, işte gerçek aşkınız odur. İlla bir araya gelip aşk yaşamanıza gerek yok. Siz bu lafı diyebiliyorsanız bir kişi için, bakın ayrımını tekrar yapalım. Siz bir insan için, benim neyse, çok kaba bir tabir kullanacağım, çok özür dileyerek hepinizden huzurunuzda affınıza sığınarak çok kaba bir tabir kullanacağım. Benim neyse harika bir insan, benimle değilse gebersin diyorsanız, sürünsün diyorsanız, bu insan sizin öğretmeninizdir. Ama benimle olmasa bile çok mutlu olmasını istiyorum, tanımadığınız bir insan için bile bunu söylüyorsanız, o sizin gerçek aşkınızdır. Ya. Konu bu arkadaşlar. Bütün olay bu bence. Oh, çok güzel bir konu. Şahane. Ve gerçek aşkınız sizdeki gerçek yeteneği ortaya çıkaran kişidir. İçinizdeki potansiyeli açığa çıkaran kişidir. Size kötü bir şey düşündürmez. Yüzünüzü güldüren, kalbinizi ısıtan, ayaklarınızı yerden kesen ve size çok acayip hayaller kurduran kişidir gerçek aşık. Size uygun olan kişi. Ama siz onu, siz bu söylediğim süreçlerden geçmedikçe, insanlara takılıp kaldıkça bunu geciktiriyorsunuz maalesef. Ve o insana da yazık. Yani gerçekten hayatınıza girmeyi bekleyen gerçek aşkınıza da yazık arkadaşlar. Sizi bekliyor. Sizin, yani belki o da devam ediyor yoluna. Belki o tamamladı bu sürecini. O da gerçek aşkını bekliyor. Ama siz hazır olmadığınız sürece zaten karşılaştırılmayacaksınız. Sizi bekliyor adamcağız ya da kadıncağız. Yazık, günah değil mi ya? Niye bekletiyorsunuz? Bekletmeyin insanları. Arkadaşlar, ben gerçekten çok keyif aldım ya. Bu videodan inanılmaz keyif aldım ve sanıyorum şu an 44. dakikadayız. Belki daha uzun, bilmiyorum. Hala konuşasım var, devam edesim var. Bir türlü kapatamıyorum videoyu. Bir şey yarım ya da eksik kalsın istemiyorum. Her şeyi konuşmak istiyorum sizlerle. İçimden geldiği gibi. Eğer sizi kıracak, üzecek bir şey söylediysem affınıza sığınıyorum. İnanın niyetim bu değil. Ama bunları da anlatmak istedim. Belki şu anda itiraz edeceksiniz. Belki kabul etmek istemeyeceksiniz bu söylediklerimi.
Çünkü o şekilde olması sizi mutlu edecek. Ama bir gün bu söylediklerimi hatırlayıp tekrar bu videoyu açtığınızda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Toparlayacak olursak arkadaşlar, hayatınızda, aşk hayatınızda artık değişiklik yapmak istiyorsanız, gerçek aşkı bulmak istiyorsanız ve sürekli aynı insanların hayatınıza geldiğini ve sizi mutsuz ettiğini düşünüyorsanız, işte gerçek sebebi kendinizle ilgili fark etmeniz gerekenler. Ve siz bunları fark edip çözümlediğiniz zaman gerçek aşkınız hayatınıza kendiliğinden gelecek ve size gerçekten aşk yaşatacak karşılıklı olarak. Bunları fark edebilmek çok önemli. İçinizdeki heyecanı uyandıracak. Size güzel hayaller kurduracak. Olumsuzluklar yaşanmayacak mı? Elbette ki yaşanacak. Ama bunlar tolere edilebilecek. Evet, konu bu arkadaşlar. Aşk saftır, temizdir. Eğer içinizdeki aşk zannettiğiniz duygu saf ve temiz değilse, intikam barındırıyorsa, sizi olumsuz düşüncelere itiyorsa, korkularınızı hortlatıyorsa, korkuyorsanız mesela bir derstesiniz. Gerçek aşk ise ders bittikten sonra alınan o başarı belgesi gibi, o takdir belgesi gibi, o diploma gibi, o mezuniyet heyecanı ve mezuniyet sonrasında yepyeni bir hayata başlamak gibi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda gerçek aşkı bulursunuz ve kalbiniz bir kuş gibi çarpar. Hiç yaşamadığınız kadar muhteşem bir aşk yaşarsınız. Aşkla kalın.